Risale-i Nur'da ölümün hakikatini anlayan kamil insanlar ölümü sevmişler, daha ölüm gelmeden ölmek istemişler diye geçiyor. İnsanda bu ufuk olmadığında, o Allah aşkı olmadığında, o likaullah yani Allah'a kavuşmanın o endişesi, o güzelliği, o hasreti bunlar kalbinde taşınılmadığında ölüm ya çok korkulacak bir şey gibi geliyor ya da ölüm çok manasız, hayata hiç etki etmeyecek bir düsturmuş gibi geliyor. Şimdi biz bu dertten nasıl kurtuluruz? Ancak ve ancak ölümün hakikatini bilirsek kurtuluruz. Şimdi şu kırmızı darabanın arkasında bizim başka arkadaşlarımızın olduğu bir oda olsa. Birisi bu odadan o odaya gitse. Bu odadakiler ne der? Bu adam bu odadan çıktı der. Yan odadakiler ne der? Bu adam bizim odaya girdi der. Şimdi bunun doğrusu nasıl? Bu adam çıktı mı yoksa odaya girdi mi? Şimdi aynı anlam kargaşasını ölüme anlam veremediğimizden ahiret için de yaşıyoruz. Dünya ile ahiret bitişik birer oda gibi düşünelim. Bir insan dünya yurdundan gittiğinde biz ona çıktı gitti diyoruz. Ama ahiret yurdundakiler de o insan esas diyarına giriş yaptı diyor. Şimdi bu adam girdi mi yoksa çıktı mı? Sahte dünyanın sahte ifadelerine bakıp bu insan dünyadan çıktı, bir daha nefes bile almayacak bir diyara gitti mi dememiz lazım. Yoksa esas diyarın esas ifadelerine bakıp bu insan ceset elbisesini çıkardı ve ahiret yurduna giriş yaptı. Esas yurdu zaten burasıydı dememiz mi lazım? Anne karnında 2 tane ikiz olsa, bunlar sıralı doğduğu oluyor. Biri doğuyor, 3-5 dakika sonra diğeri doğuyor. Tam bir tanesi doğduktan sonra anne karnındakiyle konuşsak. Desek ki senin kardeş nerede desek, ya o bu diyardan çıktı, gitti, nereye gitti bilmiyorum ama herhalde yok oldu gitti diyecektir. Dışarıdaki bebeği bulsak, desek ki yahu anne karnındaki senin kardeşin senin için çıktı gitti, herhalde yok oldu bitti ifadelerini kullanıyor desek. Dışarıdaki bebek diyecektir ki o anne karnındaki hayat, hayat mı be kardeşim? Daracık bir yerde bir şey gözümüz görmüyordu. Asıl hayat burada. Ama anne karnındaki beni yok oldu, çıktı, gitti zannediyor diyecektir. Demek ki o dar bir kalıpta kalanlar çıktı diye söylediklerinin yok olduğu nazarıyla bakıyorlar. Halbuki çıkanlar esas yurda girenler de yahu öyle dar bir alanda nasıl yaşanır nazarıyla bakıyorlar. Toprağın altından bir tohuma bakarsan o tohum için öldü, çürüdü, kurudu ifadelerini kullanırsın. Ama aynı tohuma toprağın üstünden bakarsan yahu bu tohum filizlendi, sümbüllendi, güneşle, bulutla, yağmurla arkadaşlık yaptı dersin. Şimdi bu tohumun hakikati nedir? Toprağın altından baktığımız gibi çürüyüp ölüp gitti mi? Toprağın üstünden baktığımız gibi filizlenip sümbül mü verdi yoksa? Biz ihtiyarları gördüğümüzde, hele de şöyle Allah hepsine şifa versin yatalaksa, bir yatakta şöyle görmüşsek ne diyoruz onlara? Yahu bu ihtiyar insan gözümün önünde eriyip gidiyor diyoruz. Ama ahiret yurdundan bakanlar da diyor ki hayır, bu ihtiyar insan dünyadan yok oluşa ahiret yurdunda da filiz verip sümbüllenmeye başladı diyor. Hangisi doğru şimdi? Bizim nazarımızda adam eridi gitti, bir daha hiçbir şekilde kavuşamayacağız. Ama ahiret yurdundan baktığında da o insan sümbülleniyor, filiz veriyor. Bu askeriyede nasıl üniformayı insan bırakıp çıkıp gelir? Aynı öyle ceset üniformasını dünyada bırakıyor ve esas diyara gitmiş oluyor. Demek bizim bakış açısında ciddi bir hata var. Eskiler cihata gittiklerinde Allah bizi şehitliğe kabul etmedi bu cihatta diye üzülürlermiş. Biz de yahu yoksa başımıza bir iş gelip ölecek miyiz diye üzülüyoruz. Hangisi doğru? Birimizde problem var. Ya eskilerin bakış açısında problem var ya da tabii ki de bizlerin şimdiki bakış açısında problem var. Şimdi benim takribi 1 yaşlarında Burçin isminde bir ablam vefat etti. Ben görmedim tabii onu. Şimdi annemle ne zaman muhabbet etsek annem böyle biraz ağlamaklı olur, üzülür. Aman kızım, yavrum ne haldedir şimdi diye böyle üzülür. Şimdi işin hakikatinde asıl Burçin ablam bize ağlıyordur. Neden? Çünkü onun gittiği yer belli mi? Belli. 1 yaşında bir bebek. O bir cennet ehli. Ama bizim akıbetimiz meçhul olduğundan asıl pencerede, asıl nazarda baktığımızda biz ona değil, onun bize üzülmesi lazım. Demek ki biz ölü bir hakikati noktasında bir problem yaşıyoruz. Ölüme ne manayla bakmamız lazım?
Bunu anlayamıyoruz. Biz bu dünyada güzel bir ölüm için yaşıyoruz. Bunu da anlayamıyoruz. Yani dünyada dünya için yaşamıyoruz. Şu cihazatların, beden elbisesinin, üzerimdeki esma tecellerini anlayacak cihazatların hakkını verecek bir yaşantı yaşayıp sonra güzel bir şekilde ölmek istiyoruz. Şimdi ölümün hakikatini bilmediğinde insanın kafasında çok yer kopuk kalıyor. En büyük kopuk kalacak meselelerden bir tanesi çok insanda yaşıyorum. Ya ben ölümü seveyim mi yoksa ölümden korkayım mı, değil mi? Burası çok oluyor. Şimdi bazen biz güzel bir adam gördüğümüzde nasıl bir benzetme yaparız? Ne deriz o adama? Melek gibi adam deriz. Bakın Azrail melek gibi değil. Meleğin ta kendisi. Ama onu görmekten korkuyoruz. Niye korkuyoruz? Tanımadığımızdan olabilir mi? Şimdi gece vakti sen yolda yürüsen, yanına bir araba yanaşsa, birden birisi elinden çekse, bin içeri bin dese ne olur? Bir ruhu teslim edersin orada, değil mi? Bir korkar insan. Şöyle kafanı bir çevirsen, arabanın içinde kaybettiğin annen ve baban var. Ne yaparsın? Sevinir insan ya. Düşünmeden biner ona, değil mi? Düşünmeden. Neden? Değişen ne? Seni çağıranın kim olduğunu bilmek. Şimdi seni çağıranın esas Allah olduğunu bildiğinde o korkuların gidiyor. Ama seni çağıranın Allah olduğunu bilmediğinde o korkuların başlıyor. Şimdi arabada kaybettiğin anne babanı gördün. Anne babana dedin ki ya ben sizin arabanıza bineceğim ama size güvenmiyorum dedin. Ne derler sana? Allah Allah evladım, benim bunca yıl sana şefkatten, iyilikten, sadakatimden, güzelliğimden başka neyim geçti de bana güvenmiyorsun deyip kırılmaz mı? Kırılır değil mi? Peki annene, babana o himayet duygusunu, o anne babalık duygusunu, damlasını veren Allah Azze ve Celle seni çağırıyorken sen böyle bir hakikati bilmediğinden, tanımadığından icabet etmekte istemiyorsun. Ondan sonra ne oluyor? Dünyada kalıcı gibi yaşıyoruz. Bir insan dünyadan göçüp gittiğinde ne diyoruz? Gitti diyoruz. Halbuki öbür diyardakiler de geldi diyor. İşte bu anlam kargaşasında kalıyoruz sürekli. Askeriyede yeni geldin değil mi Bucak askerden? Evet. Kaç ay? 6 ay yaptım. 6 ay. Şimdi biraz bedenen yorucu oluyor değil mi? Uyku saati, düzen, şu bu. Bir de dostları özlüyorsun, ana babayı özlüyorsun. Şimdi o esnada tam böyle son gün formaları çıkarıp sana paydos dediklerinde insan bir rahatlık hissediyor, öyle değil mi? Çünkü belli başlı mesuliyetler bitmiştir. Aynı şey memuriyette de oluyor mu? Oluyor değil mi? Tam böyle memuriyetin emeklilik günü geliyor. Beyefendi paydos artık kravat takma zorunluluğunuz yok diyorlar. Üzerine bir rahatlık geliyor. Peki aynı şey bu dünya için olmaz mı? Allah Azze ve Celle paydos dese, şu bedenin, cesetin, nefsin, ruhun, vicdanın bütün sıkıntılarından seni kurtardım. Haydi bakalım ebedi diyara dese, demek biz aynı rahatlığı hissedeceğiz. Peki neden hissedemiyoruz? Çünkü ölümün hakikatini yeteri kadar anlamamışız. Gelelim diğer konuya. Ben ölümün hakikatini neden anlattım? Şu yüzden anlattım. Bir insan ölümün hakikatini bilmezse ahiret yurduna bilet kesen insanların, çölde bahçıvanlık yapan insanların, yanan imanlara bir itfaiye eri gibi su taşıyan insanların önemini anlamasının hiçbir imkanı yoktur. O insanların önemini anlayamayacağı gibi o insanları sevenlerin, o insanlara teveccüh edenlerin, o insanlara muhabbet gösterenlerin de neden sevdiğini hiçbir şekilde anlamayacaktır ve haset edip kıskanıp duracaktır. Aynı olay Üstad Hazretlerinin başına gelmiş ve Üstad'a bunu sormuşlar. Sen ki demişler vazifesiz bir adamsın. Niye vazifesiz diyorlar Safa? Ölümün hakikatini bilmediklerinden diyorlar ki sen vazifesiz bir adamsın diyorlar. Ahiret yok çünkü onlara göre. Ahiret yoksa onlara göre Üstad Hazretleri'nin yaptığı iş nedir? Boş iştir haşa. O yüzden ölümün hakikatini bilmediklerinden, ahiret yurdunu bilmediklerinden, 50-60 yılla sonsuz diyara geçiş olduğunu bilmediklerinden, bu dünyanın köprü hükmünde, bu dünyanın bir misafirhane hükmünde olduğunu, esas yurdun Darüsselam olduğunu bilmediklerinden üstadın ne yaptıklarını anlayamıyorlar. Anlayamadıklarından diyorlar ki yahu sen vazifesiz bir adamsın. Madem sen vazifesiz bir adamsın, bu etrafındaki insanların teveccühü neden diyorlar? Bismihi Subhanehu. Lemalar 22. lema 3. işaret. Eğer deseniz bu hürmet ve makam ve teveccüh vazife başında olduğu vakte mahsustur ve vazifedarlara hastır. Birisi insanlardan teveccüh alacaksa çalışan adamlar almalıdır, memurlar almalıdır diyor. Devam. Sen vazifesiz bir adamsın. Sen vazifesiz bir adamsın diyor. Niye diyor Ede? Ahiret yoksa üstad vazifesiz diyorlar, anladın mı? Onu bir düşünmediklerinden. Devam. Vazifedarlar gibi milletin hürmetini kabul edemezsin. Allah Allah. Bak burada bir kıskançlık da var. 7 düvel. Bütün alem Üstad Hazretlerinin zekasına, zekavetine gıpta etmişler. Sadece Şam'da, Cami-i Emevi'de Hutbe-i Şamiye diye o meşhur hutbesini verdiğinde 10.000 insan, 100 küsürde allame varmış o esnada. Ve her birisi böyle bir feraset, böyle bir zekavet, böyle bir hutbe nasıl ortaya çıktı diye hayranlıklarını gizleyememişler. Üstad Hazretlerinin 130 parça eserlerini okuyup bir insan akıl tutulması yaşamıyorsa lakayt kalmasının imkanı yoktur. Şimdi bu kadar zekavetine gıpta edilmiş bir insan var ortada ve bütün talebeleri
Evet, sonsuz hayatımıza gidecek o bilette bize bir biletçilik vazifesi görüyor. Hürmetinden ona teveccüh göstermişler ve bu kıskanılmış. Demişler ki sen vazifesiz bir adamsın. Nasıl oluyor da insanlar sana böyle teveccüh ediyorlar demişler. Devam. El cevap. Eğer insan yalnız bir cesetten ibaret olsa ve insan dünyada layemütane daimi kalsa Layemut. Ölümsüz. Evet. ve kabir kapısı kapansa ve ölüm öldürülse, o vakit vazife yalnız askerlik ve idare memurlarına mahsus kalırsa sözünüzde dahi bir mana olurdu. Ahiret yoksa ve bu dünya ebediyse senin dediğin doğrudur diyor. Şimdi bakın, insanı madde görenler onun duygularını, latifelerini, ahiretle, Rabbiyle, peygamberiyle ilişkilerini göremeyenler onun maddi ihtiyaçlarının doyurulmasına yeterli derler. Nedir o maddi ihtiyaçlar? Yol, su, elektrik, çiğ köfte, tantuni, kıyafet, tatil, yeni bir araba, yeni bir yat, yeni bir kat. Halbuki bizim cesedimiz insandaki en insan olmayan kısımdır, biliyor musunuz? Çünkü ben bu cesedi bu dünyaya geldiğimde giydim, doğru mu? Peki benim bu dünyadan önce, bu dünyada ve bu dünyadan sonra kullandığım esas argümanım nedir? Ruhumdur, vicdanımdır, latifelerimdir. Bir insandaki en insani olmayan yer cesedidir. En hayvani özellikleri taşıyan, dünyayı tanımasındaki bütün cihazatları üzerinde barındıran cesettir. İnsan yalnız bu cesetten ibaret olsaydı, ruhu olmasaydı, latifeleri olmasaydı, vicdanı olmasaydı sen o insanı maddi ihtiyaçlarla doyurabilirdin. O zaman askerlik yeterdi. O zaman sadece fırıncılık yeterdi. O zaman sadece adamın tatil yapması, yemesi, içmesi yetebilirdi. Ama kardeşim sen yalnızca maddeden ibaret değilsin. Bu et ve kemikten öte ciddi bir manadan ibaretsin. Hal böyle olunca dünyadaki betonlar, demirler seni doyurmaya asla yetmeyecektir. Devam. Fakat madem insan yalnız cesetten ibaret değil, cesedi beslemek için kalp, dil, akıl, dimağı koparılıp o cesede yedirilmez. Ceset için maneviyat feda edilmez. Adam şimdi cesedini doyurmak için, biraz daha yeni bir şeyler almak için, biraz daha barındırmak için namazını terk ediyor mu? Ediyor. Rabbisiyle ilişkisini terk ediyor mu? Ediyor. Yapması gerekenleri terk ediyor mu? Ediyor. Anladın mı? Ceset için maneviyat terk edilmez demek ne demek? Sen o cesetin ihtiyaçları için dimanı, kalbini, ruhunu, latifeni ona yediremezsin. Çünkü bizim dünyaya ruhumuz geldi. Biz cesedi burada giydik, burada. Bizim ahiret yurdunda kullanacağımız o ruhumuz olacak. Ceset askeriyenin demirbaş listesine kayıtlı. 5 yıl, 10 yıl, 50 yıl, 60 yıl, 70 yıl kullandıktan sonra buradan giderken ne yapacak askeriye? Dur diyecek, bu benim demirbaş listeme kayıtlı, ver bakayım o ceset diyecek. Biz bu dünyada bu cesetle insan olma ve o insani vasıfla Rabbini tanıma eğitimine ve talimine geldik. İş bitince cesedi teslim edip gideceğiz. Yani benim kendime olan hizmetlerim ceset için değil, ruh için olacak. Devam. Onlar imha edilmez. Onlar da idare ister. Ve madem kabir kapısı kapanmıyor, Şu cümlenin güzelliğine bakın ya. Ve madem kabir kapısı kapanmıyor. Bize üniversitede o dönemlerde söylerlerdi arkadaşlar. Ya derlerdi siz normalde hızlı arkadaşlarsınız. Şöylesiniz, böylesiniz. Niye bizimle takılmıyorsunuz? Niye içmiyorsunuz? Niye etmiyorsunuz? Niye şöyle yapmıyorsunuz? Biz derdik ki kardeş biz arzu etsek belki sizden 2 adım da önde bu işleri yapabiliriz. Ama sen ölümü öldürüp kabir kapısını kapatabiliyorsan söyle ne istiyorsan yapalım. Yoksa sus, asla gevezelik etme derdik. Çok ciddi bir şey var değil mi? Ölüm ağzını açmış bekliyor. Kabir kapısı beni bekliyor ya, ben gireceğim oraya. Belli başlı hastalıklar var. Meçhul yakalanılması. Kanser. Biri yakalanır, biri yakalanmaz. Ya da başka ne var? Korona. Meçhul. Biri yakalanır, biri yakalanmaz. Başka ne var? Hepatit. Meçhul. Biri yakalanır, biri yakalanmaz. Var mı ölüm hastalığına yakalanmayacak? Var mı tanıdığınız? Abi şu bizim amcaoğlu var ya. Bunu da çözmüş ya işte. Nasıl çözmüş? Şifre yazmış. Bütün tuşları aynı anda basmış. Yok öyle bir dünya. O kabire her türlü girecek misin? Gireceksin. O yüzden karşındakinin konuşmaya hakkı yok. Cümlenin güzelliğine bak. Devam. ve madem kabrin öbür tarafındaki endişeyi istikbal her ferdin en mühim meselesidir. Öyle mi? Öyle görünmüyor. Sizce dışarıdaki her insan ya en mühim meselem kabrin ötesi diyor mu? Demiyor ya. Yani bunun yüzdelik dilimi çok düşük, çok üzücü. Bakın işler tam tersine dönmüş durumda. Şimdi bir insan kendisini bu dünyaya adasa, başarılı işler çıkarsa, ki insan kendinden biliyor bunları değil mi? Allah'ın yarattığını da anlayamıyor. Başarılı işler çıksa ortaya ve bu adam başarı öyküleri yazsa, işte
Eskiden sabuncuyduk, şimdi sabun fabrikası falan. İşte eskiden lastik toplardık, şimdi lastik fabrikası sahibiyiz falan. Eskiden yerde kumaş toplardık, şimdi dünyanın en büyük halı fabrikası falan. Herkes röportaj alır mı bu adamdan? Alır değil mi? Herkes böyle kendisine idol alır mı bu adamı? Ya bak görüyorsun işte, bir de bizim mahalleli, bizim köylü. İşte bu adam çıktı bak, ben de buna inanıyorum falan. O adamın Allah'la ilişkisi, ahlaki yaşantısı falan, bunlar bir önemi yoktur. Herkes o adamı idol alır. Tam zıttını düşünelim. Biri dese ki ben az önceki adam gibi kendimi dünyaya değil ahirete adayacağım dese ne olur? Şşt, ne yapıyorsun ya? Beynin mi yıkandı ya? Kafayı mı yedin ya? Şşt, ne yapıyorsun? Kardeşim dalma bu kadar derinlere. Denir mi denmez mi? Demek yer değiştirmiş olaylar. Normalde bizim dünyaya geçici nazarla bakıp başarı öykülerini ahirete bırakmamız lazımken tam zıttı olmuş. Biri dünyada dese ki ben böyle idol bir adamım, böyle başarılı iş adamıyım, herkes tebrikten başka hiçbir şey yapmaz. Ama biri dese ki kardeşim ben dünyaya değil kendimi ahirete adıyorum. Şşt, ne yapıyorsun ya? Kafayı mı yedin ya? Demek ki burada yazan cümle uygulanması gereken ama uygulanamayan bir cümle. Çok ilginç değil mi? Şimdi bizim bu işin hakikatini ve mahiyetini, en önemli meselemizin kabrin ötesi olduğunu insanlara bir şekilde anlatmamız lazım. Şimdi insanların ortak dertleri olduğunda ne yaparlar? Mesela lösemili arkadaşlar var değil mi? Allah yardımcıları olsun. Ortak bir dertleri var mı? Var. Ne yapıyorlar peki bu dertleri için? Birleşip dernek kuruyorlar. Oturup ne diyorlar? Biz bu lösemili kardeşlerimizin, arkadaşlarımızın, eşimizin, dostumuzun derdine nasıl derman olabiliyoruz diyorlar. Demek bir insanda ortak bir dert varsa ne yapıyor? Nasıl çözeriz bunu diyor değil mi? Mesela başka şekilde de oluyor. Bir bölgede Allah Azze ve Celle deprem yarattı diyelim. Allah hepsinin yardımcısı olsun inşallah bizlerin de. Orada deprem mağdurları ne oluşturuyor? Toplanıyor, bir birlik oluşturuyor değil mi? Bir komün oluşturuyor. Ve ne diyorlar? Biz deprem mağduruyuz, acaba sıkıntımızı, problemimizi nasıl çözebiliriz diyoruz. Şimdi az önce saydığımız meselelerin her birisi 10 yıl, 20 yıl, 40 yıl, 50 yıl, 60 yıl anca insan yaşayabilir bunları, bu kadar. Allah hepsinin ve bizlerin de yardımcısı olsun bu cihetleri yaşayanlar için. Ama öyle bir mesele var ki kabrin ötesini kaybettiğinde sonsuzu kaybedeceksin. Şimdi 30-40 yıllık dünya ihtiyaçları ve ortak dünya dertleri için insanlar buluşmuşken sonsuzu kazanıp kaybetme gibi bir mesele için nasıl olur da insanlar böyle buluşup bir şeyler konuşmazlar? Akıl alır gibi değil. Neden bir aradayız? Böyle dersleri konuşuyoruz. Şimdi anlaşıldı mı? Dışarıdaki insanların da buna inşallah bir şekilde lakayt kalmaması lazım. Yani bize bazen diyorlar ya, siz neden toplanıyorsunuz? Bizim onlara şunu dememiz lazım. Siz neden toplanmıyorsunuz? Ölüm gibi bir mesele önünüzdeyken, kabir ağzını açmış sizi bekliyorken nasıl olur da buna lakayt kalabilirsiniz? Nasıl olur da böyle bir derdim var diye insanlarla çözüm arayışına girmezsiniz? Hayret verici bir durum. Bu dünya böyle işte. Şimdi ahir zaman ya, her şey birbirine karışmış. Allah bizim kalbimizi normallerden eylesin. Gerçekten ince mesele ya. O diyoruz ya sürekli. Sırat-ı müstakim diyoruz ya. Bu işte yani, başka ne olacak ya? Beni o doğru yolda. Ne demek doğru yolda tutmak? Ya dışarıya baktığında doğru yol başka. Anlıyor musun? Dışarıya baktığında doğru yol, orada başarıyı elde etmen lazım. Ha, orada da elde et yani. Elini ayağını dünyadan çek gibi bir kavram konuşmuyoruz. Ama bu iş olmazsa onun hiçbir önemi yok. Evet, onu konuşuyoruz. Bu iş olmadıktan sonra dünyada o yaptıklarının önemi olmayacak. Yani bunu konuşuyoruz. Evet, devam. Elbette milletin itaat ve hürmetine istinad eden vazifeler yalnız milletin hayatı dünyeviyesine ait içtimai ve siyasi ve askeri vazifelere münhasır değildir. Sadece vazifedarlığı cesetten ibaret sananlar zaten Üstad Hazretlerini vazifesiz görüyorlar. Onun çöldeki bir bahçıvan olduğunu anlayamıyorlar. Devam. Evet, yolculara seyahat için vesika vermek bir vazife olduğu gibi. Anladınız mı örneği? Otogara gider miydiniz üniversite zamanı, memleket falan? Orada seyahat için ne verirlerdi? Hani bilet keserler dedim. Şimdi böyle bir adama vesikasız diyebilir misin? Olur mu ya? Adam hangi otobüse bineceğini söylüyor, peronu söylüyor, hangi koltuk olduğunu söylüyor, kaçta bineceğini söylüyor. Her şeyi söyleyen bir adama buyur senin doğru yolun budur diyor adam. Nedir benim doğru yolum? İşte bu elimdeki bilet ve ben o bileti sana anlatacak vazifedarım. Böyle bir adam vazifesiz desen Sinop diye Kayseri'ye gidersin. Maraş diye Urfa'ya gidersin. Urfa diye Antalya'da gözünü açarsın. Evet. Evet, yolculara seyahat için vesika vermek bir vazife olduğu gibi. Allah Allah. Ebed tarafına giden yolculara da hem vesika hem o zulümatlı yolda nur vermek öyle bir vazifedir ki hiçbir vazife o vazife kadar ehemmiyetli değildir. Allah Allah. Niye değildir? Onların vazifeleri geçici. Bu vazife ise baki olduğu için en önemlisi budur. Bu çok önemli yani. Neden bu işi yaptığımızı çok güzel bir delili değil mi yani? Diyorsun evet ya, ben biletçiyim diyorsun ya. Ben o vesikayı kesen biletçiyim diyorsun ya. Efendimiz'e anlatan bir yerde bu Es-Sebebü Kel-Faiz sırrını anlatıyor. Diyor ki milyarlar abidi muhsinin bir külli ibadetini alır diyor. Neden alıyor? O vesile olduğu için bak. Ne demek bu? O kadar insana bilet kesmede yardımcı oluyor ya.
Her birinin sevabını alıyor. Şimdi evde geçsek, köşede otursak, Kur'an, namaz, cevşen, Allah razı olur. İmanımızı kurtarabilir o şekilde. Allah'ın bileceği iş. Ama ne olur? Bir tane imanın sevabı olur. Sen böyle önüne gelene bu hakikatleri duyurma mücadelesine girişsen, önüne gelene bilet kessen, o da duysun, o da duysun, o da duysun desen, ahirette bir gideceksin, gözünü açacaksın, diyeceksin ya ben yarım yamalak bir adamım. Nasıl kurtulacağım diyeceksin. Allah Azze ve Celle önüne bir açacak. Ya sen milyonlarca adamın imanına vesile olmuş, o arkadaş grubuna omuz omuz olmuşsun diyecek ya. Bu sefer ne olacak? Milyonların bütün birikmiş ecrini de es-sebebü kel fail, sebep olan yapan gibidir sırrınca sana verecek. Ne demek bu? Karşılığı var mı bunun? Böyle bir iş vazifesizlik ile nitelendirilebilir mi? Evet. Böyle bir vazifenin inkarı Yani akıl tutulması. Ölmeyen varsa inkar edelim biz de. Üstadım senin vazifen yani uygun bir vazife değil. Ama ölmeyen yok. Demek en önemli vazife. Evet. ölümün inkarıyla Böyle vazifenin inkarı neyle? Ölümün inkarıyla. Bakın burada çok ciddi bir matematik var. Bir konuşalım mı? Bir vazifeyi inkar için karşılığını da inkar etmek lazım. Doktorluğu inkar etmek istiyorsan bütün hasta ve hastalıkları inkar etmen lazım. Doğru mu? Arkeolojiyi inkar etmek istiyorsan bütün taşları, kayaları, tarihi inkar etmek zorundasın. Müteahhitliği inkar etmek istiyorsan insanın barınma ihtiyacı yoktur. Bunu inkar etmek zorundasın. Doğru mu? Doğru. Üstad Hazretlerine vazifesiz demek için, üstadın vazifesini inkar için de ölümü inkar etmek lazım. Allah Allah. Devam. böyle bir vazifenin inkarı ölümün inkarıyla ve her gün el mevtü hak, ölüm haktır davasını cenazelerinin mührüyle imza edip tasdik eden 30.000 şahidin şehadetini tekzip ve inkar etmekle olur. Şimdi ne kadar oldu? Günde 150 bin insan diyorlar değil mi? Göçüp gidiyor 150 bin insan. Peki idama giden insanlara eğlence teklif edilir mi? Bakın o kadar ilginç bir şey ki o idam olayı. İdamda sehpayı en böyle lüzumsuz insana vurdururlar. İdamın kalemi neden kırılır? Böyle bir hükmü veren kalem bir daha kullanılmaz. İcap etmez kullanmak diye. Şimdi bu kadar ilginç bir şey idam, anladın mı yani? Tamamen maddi sistemde bir insan bütün zihnini organize bile etse bu kurallara uyuyor. Bak o kadar ölüm onu bile ürkütüyor, korkutuyor yani. Şimdi böyle ürkütücü bir idama birisi gidiyor. Sen de ona diyorsun ki ya bir pes atalım da öyle git. İdama giden insana eğlence teklif etmek, idam sehpasını süslemekten başka hiçbir şey olmuyor. Bak Üstad Hazretleri diyor ki, ölüm ve idam intizarında bulunan bir adam sehpanın tezyin ve süslendirilmesinden lezzet ve zevk alabilir mi? Bir insan ölecek. Hayatın içinde, hayatın içinde. Farkı var mı? Bu insan o akıbetle karşılaşacak. Ne lezzetinden bahsediyorsun? Bu kadar lezzetleri kaçıran bir ölüm karşımızda bizi bekliyorken Üstad Hazretlerinin o ahirete giden yolculara bilet kesmesinden daha büyük bir vazife yeryüzünde yoktur. Eğer insanların irşadı, tebliği, ahiretinin kurtuluşundan daha kıymetli bir meslek olsaydı Peygamber Aleyhisselam mutlaka o meslekle dünyaya gelirdi. O zaman diğer meslekler gereksiz mi? Hayır, şöyle diyelim. Sizlerin ve bizlerin kullandığı bütün meslekler Efendimiz Aleyhisselam'ın mesleğine nispeti ölçüsünde kıymetlidir. Mesleğini ne kadar peygamberlik mesleğine benzetebiliyorsan, tebliğ, irşat vazifesine benzetiyorsan, bir davete benzetebiliyorsan mesleğin o ölçüde kıymetlidir. Yoksa kıymetsizdir. Geçici dünyanın geçici mesleği. Buyur. Madem manevi hacat-ı zaruriyeye istinad eden manevi vazifeler var, Manevi ihtiyaçlar var değil mi? Bakın bu ihtiyaçlar teşhis edilmediğinde, tespit edilmediğinde çok korkutucu oluyor. Şimdi az önce söyledik, bir daha söyleyelim. Korona neden insanları korkutuyor? Evet ve çok insanda çıkma ihtimali var. Mesela kanserli bir insanı ziyarete gitmekten korkar mısın? Koronalı bir insanı ziyarete gitmekten korkar mısın? Neden? Çünkü sana bulaşma ihtimali var. Ama bulaşmama ihtimali de var. Bakın öyle bir hastalık var ki herkese mecbur bulaşacak. Nedir bu? Ölüm. Bakın böyle bir hastalık, yani hastalık diyorum yoksa haşa hastalık değil. Ben derdimizi anlatabilmek için öyle bir lügat kullanmak gereğinde bulundum. Şimdi böyle bir hastalık başımızda ve sen bunun ilacını bulmayacaksın ha. İmkanı yok. Şimdi senin şu dünyada yeryüzünde en sevmediğin millet koronanın aşısını bulsa kullanır mısın? Kullanırsın değil mi? Yani bu adam benim en sevdiğim milletmiş, en sevmediğim milletmiş, buna bakmaz. Bir insan korona gibi bir hastalıktan korktuğundan o aşıya lakayt kalamayacağı gibi her insanın kesin rastlayacağı bir hastalık var, ölüm. Eğer biz bunun ilacını hakiki bir şekilde insanlara ulaştırırsak inanan, inanmayan, duyan, duymayan hiç kimse bundan lakayt kalamaz. İşte bize düşen önemli vazife de bu. Bunun aşısı burada. Kur'an'da, sünnette. Biz bu Kur'an'dan, sünnetten çıkan, istihraç olunan bu aşıyı insanlara sunarsak eğer hiç kimse lakayt kalamayacaktır. Buyurun devam edelim. ve o vazifelerin en mühimi ebed yoluna seyahat için pasaport varakası ve berzah zulümatında kalbin cep feneri
ve saadet-i ebediyenin anahtarı olan imandır. Ve imanın ders ve Şu an ne takviyesidir. yapıyoruz? İman dersi ve takviyesi, yani inanın bundan daha önemli bir mesele yok. Şimdi bir insan imanın bu dünyada yaşattığı cenneti bilse hiç ahirete hesaba katmaz. Bunun için bile imanın kıymetini anlar. Bunun ama bir artısı daha var, o da şudur. İmanın bu dünyada yaşattığı cennetin tadına varan bir insan ahiretteki cennete de delil olarak onu alır. Bu dünyada imanın kazandırdığı cennet ahiretteki cennetin ispatıdır der ve Üstad Hazretlerinin çöldeki bahçıvan gibi, herkesin günahına ağlayan bir adam gibi ne kadar ehemmiyetli bir vazifedar olduğunu da anlamış olur. Sübhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Ve ahiru davana enelhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha ma selam.